Merhaba dostlar, ben Gökhan Gündüzap. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Şöyle çiçek başlangıcı olan bir horozum var. Bunu tedavisini yaptım şimdilik. Başlangıcından beri de tedavisine devam ediyorum. Bunun biraz dışarıda, yüzüne sürdüğüm merhemden dolayı dışarıda durması lazım. Şunu şöyle önümüze koyalım, güzel bir sohbet edelim. Gel bakalım. Güzel bir yavrum bu da. Aferin sana, gel. Aferin. Güneşlensin biraz. Merhemi de yüzünde kurusun. Biz de başında güzel bir sohbet edelim. Aferin oğlum. Bana Instagram üzerinden küçük bir dostumuz ulaşmış. Bu yazısını çok sevdim. Abi horoz alacağım, ailem müsaade etmiyor, bana acil taktik lazım diye. Gerçekten güldüm. Kendisiyle de konuştum. İlk önce onun için şöyle küçük bir konuşma yapıyorum. En azından ailesine izletmesi için. Şimdi horozcu derken insanlar biraz ön yargılı bakıyor bizlere. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bizler kötü insanlar değiliz. Yani bizler bu hayvanlar için elimizden gelen tüm güzel şartları uyguluyoruz. Aynı zamanda benim bu hayvanları dövüştürme gibi bir olayım da yok. Bana da ön yargıyla bakanlar var. Şöyle söyleyeyim, benim hiç sahayla falan işim olmaz. Ben kendi işimin eğlencesine bakar, kendi hayvanlarımla uğraşır, kendi hayatımın tadını çıkarmaya çalışırım. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim, benim hayatta tek istediğim bir şey vardı. Bu hayvanlara Avrupa tarzı, maşallah sana, kümesler yapmak. Bakın, bütün malzemesini bu hayvanlar için aldım şurada. Yarın öbürsü gün havalar düzelince ben hayvanlarıma Avrupa tarzı böyle kaliteli bir kümes yapacağım. Maşallah sana. Mesela genç neslin de bunlarla ilgi duyması, alakalı olması gerçekten çok güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Çocuklara böyle şeyler sunarsanız, böyle imkanlar sunarsanız en azından sorumluluk sahibi olurlar. Bir hayvanla ilgilenirler, bir hayvana bakarlar, bir hayvanla uğraşırlar. Mesela kötü anlarda bile gidecek bir yerleri olur bunların. En azından şöyle bir şey yapalım. Boş vakitlerini bir telefonla değil de hayvanla geçirmek bence en güzel şey. Şimdiki çocukların tek bildiği bir şey var. Şu hareketten başka bir şey bilmiyorlar. En azından bir yumurtanın doğuşuna şahit olur. Bir yumurtadan çıkacak bir civcivin doğuşuna şahit olur. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Tecrübe ile büyütürsünüz. Bir çocuk istiyorsa böyle bir şeyi mesela bir kere şans vermek çok güzeldir. Bunlara dokunur, bunları sever, sevgiyi öğrenir, hayvanı öğrenir, hayvan sevgisini öğrenir. Günümüzde çocuklar artık 13-14 yaşına geldi mi köpeklerin elini ayağını bağlayıp köpeklere, hayvanlara zulüm ediyorlar. Şöyle söyleyeyim, ben küçüklükten beri bu hayvanların içerisinde büyüyen, hatta ben 6-7 yaşındaydım, okula bile gitmiyordum. Ben hatırlıyorum, bizim bahçemizde Hintler vardı, civcivler vardı. Şimdi bunlarla büyümek çok farklıdır. Çocukluktan beri bir şeylere şahit olmak, bunların doğumlarına şahit olmak, büyümelerine şahit olmak. Hani nasıl söyleyeyim size, bir şeyin bakımını öğrenmek, bir şeyler hakkında daha sonradan ilerleyen yaşlarda araştırma yapmak, kendini daha da geliştirmek insanoğlunun doğasında var. Bu hayvanlarla beraber de büyüyünce ne oluyor abi? Daha iyi olaya hakim oluyorsunuz. Her şeye daha iyi hakim oluyorsunuz. Şimdiki çocuk gidiyor, babasının elinde telefonu görüyor. Telefondan başka bir şey bilmiyor. Ama bir mesela örnek veriyorum, bir horozcunun oğlu sabahtan akşama kadar horozun içerisinde horozla oynuyor, civcivle oynuyor. Telefon nedir bilmiyor. Bu çocuk tecrübeyle, doğumla, bu çocuk ilgilenmeyle, bu çocuk bir yumurtanın kaç günde çıktığını, bir horozun kaç yaşında olduğunu, bir horozun öttüğünü, bunların her şeyine canlı şahit oluyor. Şimdi canlı tecrübe edinmek çok farklı bir şeydir ve çok güzeldir. Yani insanı anılarla büyütür. Bence çocuklarınıza bu şekilde imkanlar sunmalısınız. Aferin olma. En azından bir denemelisiniz her şeyi. Aferin sana. Senin boğazın da dolmuş belli bu hastalıktan. Şimdi biraz da hastalıklardan bahsedeyim. Hastalıklara erken müdahale hakkında birkaç tane bilgi vereyim. Ondan sonra videoyu kapatayım. Fazla da başınızı ağrıtmayayım. Şimdi şöyle bir şey var. Bir hastalığın başlangıcında hastalığa müdahale ederseniz o hastalığın hayvanınıza verdiği zarar da en az seviyede olur. Bakın bu
Çiçek yüzünde var zaten birkaç tane beyaz nokta. Çiçek başlangıcı vardı. Hemen müdahaleyi yaptık. Doğru bir müdahaleyle hemen hastalığı durdurduk. Hastalığın hayvana şu anda zarar verme gibi bir riski yok. Çünkü yaralar sönüyor. Hayvan gayet sağlıklı, sağlığı, keyfi yerinde. Ve ne oluyor abi? Hastalığı siz derin bir şekilde atlatıp ne hayvanınıza ne de cebinize zarar veriyorsunuz. İnsanların mesela en zorlandığı şey hastalığa geç kalınmış aslında bir hayvana tedavi uygulamaktır. Ve o hayvanın da mesela o saatten sonra pek bir verecek cevabı kalmıyor hastalığa. Ve ya çok uzun sürede atlatıyor ya da hayvan hastalığı atlatamıyor. Erken teşhis, erken müdahale bu konularda çok önemli abi. Ne kadar erken hayvanınıza müdahale ederseniz, ne kadar erken teşhis, ne kadar aslında tecrübeli olursanız bu sizin hayvanınızın da o kadar az zarar görmesini sağlar. Bir de söylediğim gibi her zaman kullanacağınız ilacın kanatlara ait olması lazım. En azından ilacın üzerinde koyun, keçi, inek, at resmi varsa bir köşesinde de mesela kanatlı resmi, yani bir horozun resminin olması şart. Her zaman dediğim gibi doğru ilaç, doğru müdahale, doğru teşhis hemen erken bir şekilde hastalığı atlatır ve kurtulursunuz o kötü durumdan inşallah. Hastalıklar hakkında da yine sorularınız, sorunlarınız olursa bana istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Bugün hem biraz hastalıklardan bahsettik hem de küçük bir dostumuzun dileğini yerine getirdik. Umarım babası kırmaz kendisini. Dostlarım, videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu arada küçük dostum, sana da sevgiler, saygılar. Sana da birkaç tane laf ettim. İnşallah babam bunları dikkate alır ve senin de bu güzel hayvanlarla, bu nadide hayvanlarla ilgilenmeni kabul eder. Sen de mutlu olursun. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bana dilediğiniz zaman hastalıklar hakkında, hayvanlar hakkında nasıl sorularınız varsa, cevabını bulup bulamadığınız veyahut da farklı şeyler dinlemek istediğiniz konular olursa ben buradayım her zaman. Hayvanlarla beraber sizinleyiz. Aferin. Ne zaman isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir dahaki videoda gel. Bunda keyfi yerine geldi bak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Selametle.